Peacock'ın yapımı olan Ponies, Francis Ford Coppola'nın The Conversation gibi filmlerindeki paranoyayı anımsatan bir casus gerilim dizisi. Booksmart, Mad Men ve Mr. Robot'un yaratıcıları tarafından hazırlanan Ponies'i tanımlamak neredeyse imkansız. Baştan sona kara mizah ve bu hafif anları dengeleyen dokunaklı anlarla dolu olan dizi, aynı zamanda iki Amerikalı sekreterin bakış açısından Moskova'daki gizli görevdeki absürtlükleri kucaklayan sofistike bir hikaye anlatımıyla da öne çıkıyor. Game of Thrones'tan tanıdığımız Emilia Clarke'ın başrolde olduğu ve Hayley Lou Richardson'ın da sağlam bir destek sağladığı Ponies, tuhaf bir ikilinin soğuk savaş macerası için mükemmel bir platform oluşturuyor. Geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu bir dönemde casus türüne benzersiz bir bakış açısı sunan yaratıcılar Susanna Fogel ve David Iserson, yayın platformları devreye girmeden önce 70'lerin casus gerilim filmlerinin altın çağına gerçek bir saygı duruşunda bulunmaya çalışmışlar. Midilliler, Soğuk Savaş Rusyasını mükemmel bir şekilde canlandırıyor. Ponies, eğlence zevkiniz ne olursa olsun, alışılmadık bir seçim gibi geliyor. Casus gerilim filmi olarak pazarlanan yapım, kısa sürede tuhaf çift aksiyonuna dönüşüyor ve ekran süresinin büyük bir bölümünü Bea ve Twila'yı tanıtmaya ayırıyor. Moskova'da gizli görevler için bulunan ABD Büyükelçiliği ajanlarıyla evli Amerikalı kadınlar. Film, tesadüfi olaylarla dolu casusluk unsurları ve daha karmaşık olaylar arasında gidip geliyor. Karakter odaklı ve kaotik olan bu gelişigüzel yaklaşım, izleyicilere Ponies'e bir avantaj sağlıyor. Soğuk Savaş Rusyasını ve o dönemin paranoyasını yeniden yaratmak, bu diziyi izleyiciye satmanın anahtarıdır. Ekonomik kemer sıkma her yerde görülebilir, ancak karakterler yoksulluğa karşı komik kayıtsızlıklarıyla tanımlanır. Sürekli KGB tehdidiyle karşı karşıya kalan Moskovalılar fark edilmemek için beden dillerini uyarlamışlardır. Bu Ponies'i izleyici beklentilerinin üzerine çıkaran en önemli unsurdur. Çeşitli müzik türlerinden oluşan eklektik bir film müziğinin eşlik ettiği sayısız parçalarla birleşen Ponies, hızla başka bir zamana ve yere, cinsiyet eşitsizliğinin, erkek egemenliğinin ve kadınların daktilo bölümüne hapsedildiği bir döneme bağlanıyor. Dünya kurgusu açısından bu kültürel tutum değişikliği, Ponies'i Elvis Costello'nun Watching the Detectives şarkısının milyonlarca versiyonundan daha fazla satıyor. Bea ve Twila bu hassas dengeyi bozmaya başladığında bundan sonra yaşanacak her şeyin dramatik temellerini atıyor. Bu casus gerilim filmi, Redford klasiklerini anımsatıyor. Bu, çifte hayatların ve gizlice geçirilen anların öyküsü. Gizli buluşmalar ve olağanüstü koşullar altında kurulan ilişkiler. Ponies, bir gizli ajan öyküsü olabilir. Ancak gözetimin kuralın istisnası değil, beklentisi olduğu, gerçeklikten çok da uzak olmayan bir dönemi anlatıyor. Bazı izleyiciler için Ponies'in açılış bölümlerinde benimsediği bu görünüşte yüzeysel öykü anlatımı, ilgilerini kaybetmelerine neden olabilir. Ancak zaman verin. Ponies dizisi, Rus Siyavilerinin yaşadığına benzer bir gizli oyun oynuyor izleyicilerle. Buradaki her karakter bir şey söylüyor ama başka bir şey kastediyor. Açılış bölümünde ortaya konan mutlu aileler ve geleneksel ilişkiler hakkındaki o sahte görüntü tamamen göz boyamadan ibaret. Buradaki herkes, arkasında başkalarının var olduğu bir maske takıyor ve her fırsatta izleyiciler için etkileşim kurallarını yeniden yazıyor. Bu durum, performansların birçok farklı seviyede işleyebilmesini zorunlu kılıyor ve bu topluluk bunu her fırsatta benimsiyor. İster yanıltma yoluyla, ister sahnenin mekaniğiyle olsun, Ponies sürekli oyunlar oynuyor ve izleyicileri çıkmaz sokaklara sürüklüyor. Daha ciddi anlarında 3 günlük Kondor gibi klasik soğuk savaş gerilim filmlerini anımsatan bu Peacock yapımı, bu etkilerden bir nebze de olsa başarıyla yararlanmaya çalışıyor. Bu kadın takımı çok güçlü. Bu başarının anahtarı Hayley Lou Richardson, Adrienne Lester ve ejderhaların asıl annesi Emilia Clarke'tır. Game of Thrones'da birkaç sezon boyunca Dothraki orkularını yöneten Clarke, kamera önünde karmaşık rollere yabancı olmasa da Bea bu üçlünün en az gösterişli olanıdır. İlk bölümlerde kendi başına hayatta kalmak için gerekli zekaya sahip olmadığı izlenimini yaratmak için yabancı bir ortamda kendini bulma numarası yaparak izleyicileri yanıltmayı başarıyor. Bu nedenle bazı izleyiciler onun performansını Richardson'ın güçlü kişiliğinin yanında oldukça sade bulabilirler. Bea olay örgüsü açısından ağır işlerin çoğunu üstleniyor olsa da Twila içgüdüsel olarak daha inandırıcı geliyor. Bunun Emilia Clarke'ın az bilinen Solo bir Yıldız Savaşları hikayesi de dahil olmak üzere önceki filmlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışılabilir. Ancak ikisi arasında Richardson daha büyük bir etki bırakıyor. Hayley Lou Richardson, sahne boyunca sergilediği hafif abartılı oyunculuk yeteneği ve her şeyi yükselten ham duygusal anlarıyla adeta bir doğa gücü.
Daha karmaşık karakter özelliklerini gizleyen, kendinden emin bir tavrın ardında saklanan Twyla, bu denklemdeki gerçekten korkusuz unsur. İlk sezonda karakter odaklı bir şeyden kaynaklanan arınması sayesinde tartışmasız bir şekilde müthiş bir değere dönüşen biri. Twyla, hippie şıklığını benimsemesi ve ciddi anlamda zeka sahibi olmasıyla karakterinde Rian Johnson'ın Poker Face'inden izler taşıyor. Moskova'ya taşınmak ve mutlu aile hayatı oynamak zorunda kalan Twyla, başka koşullar altında Natasha Lyonne'un tam olarak uyacağı anti-kahraman rolünü üstleniyor. Her iki oyuncu da uyumluluğa karşı çıkan öncülere doğal olarak yakışan dirençli bir özgüvene sahip. Bea'nın kusursuz, resmi evliliğinin aksine Twyla taze bir nefes gibi geliyor. Ancak müttefikleri ve düşmanlarının listesinin yanında bu kadın saha ajanları plajda bir gün geçirmek gibi kalıyor. Bir KGB ajanı çıtayı yükseltiyor. Bu liste Ponies dizisinde KGB görevlisi Andrei Vasilyev rolünde Artyom Gilz'in olağanüstü performansıyla başlıyor. Oyuncu olarak en çok Cate Blanchett'le birlikte rol aldığı Tar filmiyle tanınıyor olabilir. Ancak bu dizideki ikiyüzlü Andrei rolündeki performansı hayranlık uyandırıcı. Hem çekici hem de zarif olan bu karakter, diziyi temel alan bir amaç ve tavırla karşımıza çıkıyor. Manipülatif ve zaman zaman vahşiliğe meyilli olan Andrei, soğukkanlı hırsıyla tanımlanan bir adam. Rus stereotipini somutlaştıran biri için Andrei, ABD Büyükelçiliğindeki herkes kadar karmaşık bir karaktere sahip. Sovyet saflarında açıkça eşit miktarda beceriksizlik var, ancak iktidar arzusu bu adamı her türlü yolla yükselmeye itmiş. Moskova'daki herkes kadar çok maske takmakta usta olan bu karakterin canlandırılmasında gerçek bir tehdit unsuru barındıran bir çekicilik var. Etki gücüne sahip bir zorba ve tiran olan Andrei, bu dizinin merkezindeki ahlaki boşluğu temsil ediyor. Buna karşılık Adrian Lester, ABD istasyon şefi Dane rolünde tüm karizmasını dizginliyor ve bu süreçte her türlü duyguyu bir kenara bırakıyor. Sandman'in 2. sezonunda Destiny olarak yer alan Lester, Ponies'de Bea ve Twyla'nın ayaklarını yere sağlam basmalarına yardımcı oluyor. Her şeyden çok bir akıl hocası rolü üstlenerek ve Ponies'e belli bir ağırlık katarak dizinin yolunda ilerlemesini sağlıyor. Kendi dramatik açıklamalarıyla da hikayeyi gölgede bırakmak yerine zenginleştiriyor. Adrian Lester ve Artyom Gilz, aralarındaki rekabeti dizinin diğer bölümlerindeki çekişmeli ortaklıklara tamamlayıcı bir unsur olarak ele alıyorlar. Birbirlerine karşı gönülsüz bir saygı duyan ve bu dizinin kimliğini uzun vadede şekillendirmeye yardımcı olan zıt karakterler. Soğuk Savaş'ın gizli işbirliklerinin ateşinde şekillenen, kimseye güvenilemeyen ve izleyicilerin daha sonra gizli bir cevher buldukları için kendilerini tebrik edebilecekleri bir dizi. Yapay zekadan arındırılmış bir casus gerilim filmi, ferahlatıcı bir değişiklik sunuyor. Ponies, izledikten sonra sizi şaşırtan ve sıradan olduğunu düşündüren her şeyi sorgulatan bir dizi. Klasik bir casus gerilim filmi olsa da hikaye anlatımında inkar edilemez bir derinlik var ve bu da izlemeye değer kılıyor. Ayrıca zıt karakterlerin dinamiklerini de ele alıyor ve tanıdık bir yolda ilerliyor gibi görünse de işler aniden beklenmedik bir yöne doğru ilerliyor. Emilia Clarke ve Hayley Lou Richardson arasındaki o samimi dostluk dinamiği dizinin en büyük satış noktalarından biri ve aralarındaki kimya olmazsa olmaz. Ancak Ponies'in Peacock için beklenmedik bir başarı yakalamasının tek nedeni onlar değil. Dizinin tonlama inceliği abartılamaz ve drama ile komedi arasında anında geçiş yapabilme yeteneği nadir bulunur. Siyasi iklim göz önüne alındığında, Rusya'da Amerikalıların bulunmasının pek olası görünmediği bir dönemde, bunu başka nedenlerle izleyecek olanlar da olacaktır. Dijital gözetimin getirebileceği belirsizlikten çok daha açık ve net olan şeylerin olduğu bir döneme geri bakmak. Gerçeklerin sade ve basit olduğu, yapay zeka manipülasyonundan arınmış bir dönem. Sebepleriniz ne olursa olsun, bu işlenmemiş cevhere zaman ayırın ve kimin tavsiye ettiğini unutmayın. Ponies dizisi 15 Ocak'ta Peacock'ta yayınlanmaya başlayacak.